Oggi la mamma è morta. O forse ieri, non so. Albert Camus 7 Kasım 1913'te o dönem Fransız sömürgesi olan Cezayir'de dünyaya geldi. Fakir bir ailenin çocuğu olarak doğan Albert Camus babasını daha 1 yaşındayken kaybetti. Babası 1. Dünya Savaşı'nda Fransız ordusunda savaşırken hayatını kaybetti ve Albert Camus annesiyle birlikte oldukça zorlu bir çocukluk geçirdi. Annesi temizlikçilik yaparak ailesine geçindirmeye çalıştı. Bu yoksulluk ve mücadele dolu yıllar Albert Camus'un hayata bakışını derinden etkiledi. Gençlik yıllarında futbola büyük bir tutkuyla bağlıydı. Kaleci olarak oynuyor ve bu sporu bir yaşam biçimi olarak görüyordu. Ancak ne yazık ki 17 yaşında yakalandığı tüberküloz hastalığı onun futbol kariyerini bitirdi. Bu hastalık fiziksel olarak onu sınırlasa da Albert Camus'un düşünce dünyasına yönelmesine ve felsefeye olan ilgisinin artmasına neden oldu. Cezayir Üniversitesi'nde felsefe eğitimi aldı ve burada Nietzsche, Kierkegaard gibi düşünürlerin eserleriyle tanıştı. Eğitiminin ardından gazetecilik yapmaya başladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'ya taşındı ve Nazi işgaline karşı Fransız direnişine katıldı. Bu dönemde gazetede yazılar yazdı ve işgale karşı bir duruş sergiledi. Savaş sonrası dönemde eserleriyle dünya çapında tanınan bir yazar haline geldi. 1957 yılında henüz 44 yaşındayken Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı. Bu ödül onun edebiyat dünyasındaki etkisini ve değerini tescilledi. Ancak trajik bir şekilde 4 Ocak 1960'ta bir araba kazasında hayatını kaybetti. Albert Camus'un eserleri genellikle absürdizmi ve varoluşçuluk temaları etrafında şekillenir. Hayatın anlamsızlığını, insanın bu anlamsızlıkla yüzleşmesini ve buna rağmen yaşamaya devam etme cesaretini sorgular. Yabancı da bu felsefi yaklaşımın en çarpıcı örneklerinden biridir. Yabancı 1942'de yayımlanan ve Albert Camus'un en ikonik eserlerinden biri olan bir romandır. Hikaye ana karakter Mercy'nin annesinin ölümüyle başlar. Romanın açılış cümlesi edebiyat tarihinin en çarpıcı başlangıçlarından biridir. Annem ölmüş bugün ya da belki dün. Bilmiyorum. Bu cümle Mercy'nin duygusal dünyasının ilk ipucunu verir. Annesinin ölümüne karşı ne üzüntü ne de yas gösterir. Sadece bir olguyu bildirir gibi konuşur. Bu kayıtsızlık onun yabancı kimliğinin ilk işaretidir. Mercy annesinin cenazesine katılır. Ancak burada da toplumun beklediği duygusal tepkileri sergilemez. Cenaze evinde kahve içer, sigara içer ve hatta uyuklar. Tören sırasında ağlamaz. Hüzünlü bir yüz ifadesi takınmaz. Ertesi gün sevgilisi Maria ile denize gider, yüzüp eğlenir ve bir komedi filmi izler. Bu davranışlar çevresindekiler tarafından şaşkınlıkla karşılanır. Toplum onun bu duygusuzluğunu ahlaksızlık olarak görür. Ancak Mercy için bu özgürlüğün bir biçimidir. O sahte gözyaşları dökmek ya da yapmacık bir yas tutmak yerine kendi gerçekliğini yaşar. Hikaye ilerledikçe Mercer'ın komşusu Raymond ile ilişkisi olayları tetikler. Raymond eski sevgilisine şiddet uygulayan kaba ve sorunlu bir karakterdir. Mercer ona yardım etmeyi kabul eder. Bu olaylar Mercer'ın bir gün sahilde kavurucu güneşin altında bir Arap'la karşı karşıya getirir. Burada romanın en sembolik ve absürt anı yaşanır. Mercer bu adamı sebepsiz yere öldürür. Cinayet sahnesi Albert Camus'un üslubunun ve felsefesinin doruk noktasıdır. Mercer tetiği çekerken mantıklı bir neden sunmaz. Sadece güneşin parlaklığından ve sıcaktan bunaldığını hisseder. Güneş gözlerimi yakıyordu. Terliyordum ve sonra silah patladı der. Bu an hayatın anlamsızlığını ve insan eylemlerinin absürtlüğünü simgeler. Mercer'ın cinayeti bir öfke ya da intikam duygusundan değil, tamamen tesadüfi ve irrasyonel bir dürtüden kaynaklanır. Mercer tutuklanır ve mahkemeye çıkarılır. Ancak mahkeme süreci beklenmedik bir şekilde cinayetten çok Mercer'ın kişiliğine odaklanır. Savcı onun annesinin cenazesinde ağlamamasını, Maria ile ilişkisini ve genel olarak duygusuz tavrını suçun kanıtı olarak sunar. Mercer'ın işlediği cinayet neredeyse ikinci planda kalır. Asıl yargılanan onun toplumun normlarına uymayan yabancı kimliğidir. Savcı bu adamın ruhu yoktur diyerek onu şeytanlaştırır. Bu Albert Camus'un
toplumun ikiyüzlülüğünü ve bireyin özgürlüğünü bastırma çabasını eleştirdiği bir sahnedir. Mahkeme Montsalt'u idam cezasına çarptırır. Ancak bu ceza cinayetten çok onun toplumun bir parçası olmaması nedeniyle verilmiş gibidir. Kamu burada bireyin toplumla olan çatışmasını ve özgürlüğün bedelini çarpıcı bir şekilde ortaya koyar. Romanın son bölümü Mercer'ın hapishanede idamını beklediği günleri anlatır. Bu sahneler onun iç dünyasına en derin bakışı sunar. Bir papaz Mercer'ı ziyaret eder ve ona Tanrı'ya dönmesini, günahlarından pişmanlık duymasını önerir. Ancak Mercer Tanrı'ya inanmadığını ve hayatın anlamsızlığını kabul ettiğini sert bir şekilde ifade eder. Papaza öfkelenir ve evrenin kayıtsızlığına isyan eder. Hiçbir şeyin önemi yoktu ve ben bunu biliyordum. Bu isyanın ardından Mercer bir tür huzur bulur. Ölümle yüzleşirken evrenin sessizliğini ve anlamsızlığını kabullenir. Roman onun şu güçlü sözleriyle sona erer. Beni yargılayan bu kadar insanın beni nefretle izlemesini diledim. Bu cümle onun toplumla olan son çatışmasını ve kendi varoluşunu tam anlamıyla kabullenişini temsil eder. Yabancı Albert Camus'un absürtizmi felsefesinin en güçlü ifadelerinden biridir. Absürtizm, insanın evrenden bir anlam beklemesiyle evrenin bu beklentiye kayıtsız kalması arasındaki çelişkidir. Camus'a göre hayat doğası gereği anlamsızdır. Ne bir tanrı ne de evrensel bir ahlak bize bir amaç sunar. Mercer bu anlamsızlığı en saf haliyle yaşayan bir karakterdir. Annesinin ölümüne ağlamaz, cinayetten pişmanlık duymaz çünkü onun için hiçbir şeyin mutlak bir anlamı yoktur. Bu kayıtsızlık Mercer'ı özgür kılar ama aynı zamanda toplum tarafından tehlikeli bir yabancı olarak görülmesine neden olur. Albert Camus absürdizmi bir yenilgi olarak değil bir başlangıç noktası olarak görür. Mercer'ın sonundaki kabullenişi absürt kahramanın zaferidir. Hayatın anlamsızlığına rağmen yaşamaya devam etme cesareti. Yabancı aynı zamanda varoluşçulukla da bağlantılıdır. Ancak Albert Camus, Sartre gibi varoluşçulardan ayrılır. Sartre'ye göre insan özgürlüğüyle anlam oluşturabilir. Albert Camus ise bu anlam oluşturma çabasını reddeder. Mercer özgürlüğünü normlara uymayarak yaşar. Ancak bu özgürlük ona bir yalnızlık ve dışlanma getirir. Onun özgürlüğü toplumun sahte ahlak kurallarına boyun eğmemekte yatar. Ancak bu özgürlük bir bedel talep eder. İdam cezası. Roman bireyin toplumla çatışmasını da derinlemesine işler. Mercer'ın mahkemede cinayetten çok duygusuzluğu nedeniyle yargılanması toplumun ikiyüzlülüğünü gözler önüne serer. Albert Camus burada şunu sorar. Toplum bireyi gerçekten adalet için mi yargılar yoksa kendi normlarına uymadığı için mi cezalandırır? Mercer'ın yabancılığı onun otantik bir birey oluşundan kaynaklanır. Bu da toplumu rahatsız eder. Ölüm yabancının temel konularından biridir. Mercer annesinin ölümüyle başlayan hikayesini kendi ölümüyle tamamlar. Ancak onun ölümle ilişkisi toplumun korku ve pişmanlık dolu tutumundan farklıdır. O ölümü bir son olarak kabul eder ve bu kabul ona huzur verir. Albert Camus ölümle yüzleşmenin insanın özgürlüğünü ve absürt kahramanlığını sınadığı bir an olduğunu vurgular. Albert Camus'un yabancı romanı basit bir cinayet hikayesi olmanın çok ötesindedir. Bu eser hayatın anlamsızlığı, bireyin özgürlüğü, toplumla çatışma ve ölümle yüzleşme gibi evrensel temaları ustalıkla işler. Mercer'ın hikayesi bizi kendi varoluşumuzu, değerlerimizi ve toplumdaki yerimizi sorgulamaya iter. Albert Camus'un sade ama derin üslubu okuyucuyu ilk cümleden itibaren yakalar ve bırakmaz. Roman yayımladığı 1942 yılından beri edebiyat ve felsefe dünyasında bir başyapıt olarak kabul edilir. Absürdizm ve varoluşçuluk üzerine yazılmış en etkileyici metinlerden biridir. Eğer bu romanı henüz okumadıysanız mutlaka okumanızı öneririm. Ayrıca Albert Camus'un Veba, Düşüş ve Sisyphos söyleni gibi diğer eserleri de bu felsefi yolculuğu tamamlamak için harika bir yer durak. İncelememi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, eksik ya da güzel bulduğunuz yerleri yazmayı unutmayın. Sizin yorumlarınızı önemsiyorum. Size bu kitap ne kattı? Yorumlarda kitap hakkında düşüncelerinizi de bekliyorum. Beni ilk defa izliyorsan abone olmayı ihmal etme. Bir sonraki kitap inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın, edebiyatla kalın.